Luna çöküşü sonrasında Terra blok zinciri çatallandı ve devamında Launch ve USTC ortaya çıktı. Sonrasında Terra şirketi kelimenin tam anlamıyla Launch ve USTC'yi ortada bıraktı. Binance CEO'su CZ'ye kadar sahip çıkmadılar. Topluluk ve CZ Launch'a sahip çıktı ve Launch'tan tarihi bir geri dönüş olacağı beklentisi çok arttı ve bu beklenti ile yatırımcılar Launch almaya başladı. Launch çöktüğü noktadan 10-15 kat arttı ve aslında halihazırda bulunduğu seviye çöktüğü seviyenin çok üzerinde. Tabii biz sayfayı ilk kurduğumuzda Launch'un geri dönüşünün kısa vadede olmayacağını çok iyi biliyorduk. Paylaşımlarımızı da bu çerçevede yaptık. 3-4 yıl sabredin dedik. 3-4 yıl unutabileceğiniz miktarda yatırımlar yapın telkinlerinde bulunduk ve sürekli sabır sabır dedik. Tabii ki biz bunları derken bir takım sayfalar daha kısa süreli tahminlerde bulundular ve belki de 5-6 ayda 1 dolar hedefine ulaşabileceği görüşlerini paylaştılar. Gelinen noktada kazın ayağının öyle olmadığı anlaşıldı ve gerçekler ortaya çıktı. Gerçeklerin ortaya çıktığı noktada ise insanımızın sabırsızlığı da ortaya çıktı. Sayfamıza gelen yorumlarda son aylarda herkesin sabrının son noktasına geldiğini görüyoruz. Aslında biz bir Launch yatırımcısı olarak haber sayfası kimliğimiz dışına çıkarsak çok rahatız. Çöküş üzerinden henüz bir yıl geçti. Biz 3-4 yıl aralığını ortaya koymuştuk. Henüz daha bir yıl geçmişken bu kadar karamsar olunmasını anlamıyoruz. İlk günden beri sabrımızla oynayacaklarını ve elimizdeki coinleri bir şekilde ucuz fiyatlardan toplamak isteyeceklerini söylüyoruz. Peki bu bir günde olabilecek bir şey mi? Tabii ki hayır. Şu soruları duyar gibiyim. Bu kadar düştü, alacaklarsa hemen alsınlar, neden almıyorlar? Nedeni şu, böyle bir kaynak kimsede yok. Ellerinde bir miktar para varsa bu parayı çevirmek zorundalar. Örneğin düşükten alacaklar, sonra bir pump hareketiyle fiyatı yükseltecekler ve yükselen yerden ellerindeki coinleri satacaklar. Bu hareketler yapılırken küçük yatırımcılar da aynen takip edecek. Çünkü yatırımcıların büyük bir bölümü düşen bir hisseye veya coin'e bakmazlar. Nerede yükselen bir ürün var, oraya giderler. Bir ürün düşüyorsa aldıkları yere bakmazlar ve satıp başka bir ürüne giderler. Küçük yatırımcıların mantalitesi hep bu yönde olmuştur. Piyasa yapıcılar yani balinalar bu durumu çok iyi biliyor. Bizi bizden iyi tanıyorlar. Launch'ta da durum aynen dediğimiz gibi. Her yükselen ve düşen fiyat hareketlerinde ellerindeki adeti arttırdıklarını düşünüyoruz. Bu şekilde toplamaya devam edeceklerini ve bu işlemi birkaç yıl daha alabileceğini düşünüyoruz. Asıl hareketin ne zaman olabileceğini bilmediğimiz için ihtiyacımız olmayan para ile Launch alıp beklemekten başka bir şansımız yok. Eğer trade mantığıyla hareket ediyorsanız Launch'taki durumu hiç anlamamışsınız. Takipçilerimizin bir kısmının trade mantığında yaklaştığını, bir kısmının da ihtiyacı olan parayla bu işe girdiklerini anlamak zor değil. Bir kısmı da sabırsız ve bir an önce hedefe ulaşılmasını istiyor. Bunu biz de istiyoruz tabii ki. Biz de hemen 1 dolar olsun veya 1 lira olsun isteriz. Biz yatırımcılar olarak bunları isterken piyasa yapıcıların ve borsaların da istediklerini göz ardı etmememiz lazım. Bir kere şunu anlamamız gerekiyor. Kimse bizi zengin yapmak istemiyor. Kimsenin de böyle bir zorunluluğu yok. Terra şirketi veya Binance bile öncelikle kendini düşünüyor. Kendim nasıl kazanırım duygusunun peşinden gidiyor. Herkesin bir planı var. Biz de küçük yatırımcılar olarak planlı olmak zorundayız. Bu sebeple sayfa olarak staking önerdik. Tabii ki bir miktar tutarı da trade için saklayabilirsiniz. Ancak bu tutarlar sizi üzecek tutarlar kesinlikle olmamalı. Çünkü üzmek için ellerinden geleni yapacaklar. Luna çöküşünden Dukova'nın tutuklanmasına kadar geçen süreçte aslında beklediğimiz her olay oldu. Launch'un başına gelmeyen kalmadı. Olumlu olumsuz birçok haber gördük ve fiyat hareketleri çok sert oldu. Bunu bekliyorduk ve beklediklerimiz olmaya devam ediyor. Launch'ta bir süredir olumlu anlamda Binance yakınları dışında pek bir haber olmadı. Aksine olumsuz anlamda yaşanabilecek her şey yaşanıyor. Biz fiyattan bağımsız olarak bu süreçleri takip ediyoruz. Burada Binance ve CZ'nin rolü ne olacak? Çünkü Binance Launch'un sahibi gibi. Launch çakmaya devam ediyor. Toplam yakılan Launch coin'in %60'ı Binance tarafından yakılmış. Binance önümüzdeki süreçte Launch'u daha da sahiplenebilir. Aslında Launch'un kimseye ihtiyacı yok arkadaşlar. O yüzden değerli olduğunu düşünüyoruz. Oluşumunu tamamlamış bir blok zinciri ve USTC ile arasındaki bağdan dolayı ölüm sarmalı denilen durumla gelinen noktada tek bir hatadan dolayı Launch ve USTC'nin bu şekilde köşeye atılmasını ve yok sayılmasını kabul edemiyoruz. Bu sebeple haber sayfamızı kurduk ve takip ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Konuyu çok dağıtmadan bu videomu noktalamak istiyorum. Sabırsız olan kitleyi gördüğüm için bu kaydı tutmak istedim. Umarım bir nebze fikir verebilmişimdir. Siz de kendi fikirlerinizi Twitter sayfamızdan veya bu videomuza yorum yaparak paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bize destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.